Star Wars evrenindeki o akıl almaz teknolojiler var ya, peki bunların ne kadarı gerçekten bilim, ne kadarı da tamamen masal. Gelin bu işin aslını astarını beraber çözelim. Şimdi size o meşhur soruyu soruyorum. Bir yanda o zarif, her şeyi kesen ışın kılıcı, diğer yanda galaksiyi göz açıp kapayıncaya kadar geçmenizi sağlayan hiperuzay. Peki, desem ki bunlardan biri bilimsel olarak diğerine göre çok ama çok daha olası. Hangisi acaba? Gelin bu konuya bir dalalım bakalım. Bu analizimizde Star Wars'un 5 temel teknolojik iddiasını masaya yatıracağız. Işıktan hızlı yolculuk neden imkansız onu konuşacağız. Bir plazma kılıcının ardındaki inanılmaz fiziğe bakacağız. Biyonik uzuvların ne kadar gerçek olduğuna şaşıracaksınız. Ölüm yıldızı gibi devasa yapıların neden sadece bir hayal olduğunu göreceğiz. Ve son olarak da sinemanın en sevilen uzay efsanelerinden birini yerle bir edeceğiz. Evet, ilk durağımız hiperuzay. Hani gemiler bir anda hop yıldız sistemleri arasında atlıyor ya, kulağa muhteşem geliyor değil mi? Ama işin aslı şu ki bizim bildiğimiz fizik kurallarına göre bu fikir sadece zor falan değil, resmen mantıksal bir kabus. Her şeyin temelinde çok basit bir kural var. Nedensellik. Yani bir şeyin olması için önce onun nedeninin olması gerekir. Önce bardağı devirirsiniz, sonra bardak kırılır. Sıra bu. Ama işte ışıktan hızlı yolculuk evrenin bu en temel, en basit kuralını resmen alt-üst ediyor. İşte işlerin tam da Arap saçına döndüğü yer burası. Çünkü ışıktan hızlı yolculuk dediğiniz şey aslında gizli bir zaman makinesi. Şöyle düşünün, anında başka bir yıldıza atladınız. Einstein'ın görelilik teorisine göre, sizden hızla uzaklaşan bir gözlemciye göre siz oraya daha yola çıkmadan varmış oluyorsunuz. Biliyorum kulağa acayip geliyor. Eğer o kişi de aynı hızla size geri dönerse, sizin geçmişinize yani daha yola çıkmadığınız bir ana gelebilir. İşte bu da ne demek? Gelecek, geçmişi değiştirebilir. Bu fiziğin en büyük kabusu, tam bir paradoks. Yani işin özü şu, fizikçiler neden ışıktan hızlı gidemezsin diyor biliyor musunuz? Çünkü bu, evrenin temel mantığını, yani nedensellik ilkesini havaya uçuruyor. Kısacası ne kadar havalı olursa olsun hiperuzay maalesef tamamen bir efsane. Hiperuzayı bir kenara bırakalım, gelelim o zarif silaha, ışın kılıcına. Şimdi adında ışın geçtiğine bakmayın, bunlar aslında lazer değil. Bunlar bir kılıf içine hapsedilmiş plazma. İşte bu detay onları bilimsel açıdan akıl almaz derecede zorlu bir hale getiriyor. Peki, diyelim ki inat ettik. Bir ışın kılıcı yapacağız. Neler lazım bize? 1. Plazma. Yani maddenin o süper sıcak, atomların bile parçalandığı 4. hali. 2. Bu plazmayı bir arada tutacak bir şey lazım. Öyle böyle değil. Bugün nükleer füzyon reaktörlerinde kullanılanlar gibi inanılmaz güçlü bir manyetik alan. 3. Bu manyetik alanı bir kılıç şeklinde sabitlemeniz gerek. Ve son olarak tüm bu canavarı çalıştıracak devasa bir güç kaynağını o küçücük kabzaya sığdırmanız lazım. Kolay gelsin. Devasa güç derken neyi kastediyoruz peki? Şöyle söyleyeyim, sadece çeliği falan kesebilecek bir ışın kılıcını çalıştırmak için gereken enerji tam 20.000 kilowatt, yani 20 megawatt. 20 megawatt ne demek biliyor musunuz? Bu güçle Türkiye'de 60.000'den fazla evin elektriğini aynı anda karşılayabilirsiniz. Düşünün, 60.000 ev. Ve tüm bu enerjinin o avucunuza sığan kabzadan gelmesi gerekiyor. Yani evet, hiperuzay gibi ışın kılıcı da şimdilik pek mümkün görünmüyor, üzgünüm. Şimdi gelelim Star Wars'un bilime, belki de en çok yaklaştığı, hatta dokunduğu bir alana, biyomedikal teknoloji. Hani Luke Skywalker'ın eli kesiliyordu da yerine o inanılmaz gelişmiş protez takılıyordu ya, işte o teknoloji. Artık o kadar da bilim kurgu sayılmaz. Tamam, kabul. Bakta tankına girip kopan bir kolu yeniden çıkarmak şimdilik mümkün değil. Ama bu hayal bile gerçek dünyada doku mühendisliği gibi alanları inanılmaz derecede tetikliyor. Asıl heyecan verici olansa biyonik protezler ve beyin bilgisayar arayüzleri gibi alanlarda attığımız dev adımlar. Ve bakın bu sadece lafta kalmıyor. İşte size somut bir örnek. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bir proje çağrısı. Amaç ne biliyor musunuz? Tıpkı filmlerdeki gibi kas sinyalleriyle, yani neredeyse düşünce gücüyle kontrol edilen yerli protezler geliştirmek. Bunun için 2,5 milyon liralık bir bütçe ayrılmış. Star Wars'un ilhamı işte böyle gerçek Ar-Ge projelerine dönüşüyor. Peki daha da büyüğünü düşünelim. Ölüm yıldızı gibi gezegen yok eden bir uzay istasyonu ya da bir yıldızın tüm enerjisini emen bir Dyson küresi. Bu devasa mühendislik harikaları ne kadar gerçekçi olabilir? Daha ilk adımda en temel soruna tosluyoruz, malzeme. Diyelim ki Güneş'in etrafında bir Dyson küresi inşa edeceğiz.
Güneş sistemindeki bütün kayalık gezegenleri, Merkür'ü, Venüs'ü, Dünya'yı, Mars'ı hepsini parçalayıp malzeme olarak kullansak elde edeceğimiz kabuğun kalınlığı ne kadar olurdu biliyor musunuz? Sadece 8 santimetre. Yani ayakta durması imkansız, kağıt gibi incecik bir yapı. Tabii bu malzeme kıtlığı ölüm yıldızı için de aynen geçerli. Ama sorunlar bununla bitmiyor. Böyle devasa, katı bir yapı yerçekimsel olarak asla dengede duramaz, eninde sonunda yıldızına veya bir gezegene çakılırdı. Dahası var. Güneşten gelen ve aslında bizi kozmik ışınlardan koruyan o faydalı güneş rüzgarını hapsederdi. Bu da tüm güneş sistemini savunmasız bırakırdı. Yani birini koruyayım derken herkesi yok ederdiniz. Ve son olarak geldik sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden birine. Han Solo'nun Millennium Falcon ile o tehlikeli, sıkışık asteroid tarlasından kaçışı. Harika bir sahne değil mi? Ama bilimsel olarak maalesef tamamen bir yalan. Gerçek şu ki, uzay devasa bir boşluk. Bizim güneş sistemimizdeki o meşhur asteroid kuşağında bile iki kaya parçası arasındaki ortalama mesafe yüz binlerce hatta milyonlarca kilometre. Yani oradan geçerken yanlışlıkla birine çarpma ihtimaliniz piyangoyu kazanma ihtimalinizden daha düşük. O filmlerdeki kaotik kovalamaca sahneleri, tıpkı uzayda duyduğumuz o patlama sesleri gibi sinemanın bize söylediği tatlı bir yalan. Peki, tüm bunların sonunda ne anlıyoruz? Star Wars bir bilim belgeseli değil, olmaya da çalışmıyor. O bize imkansızı hayal etme gücü veren, acaba olur mu diye sordurtan modern bir efsane. Asıl gücü de buradan geliyor. Ve bu efsane gerçek dünyada somut yol haritaları çiziyor. Işıktan hızlı gidemesek de çok daha verimli iyon itki sistemleri yapıyoruz. Luke'un elinden ilham alıp harika biyonik protezler geliştiriyoruz. Işın kılıcı yapamıyoruz belki ama onun ardındaki fikirle, füzyon enerjisiyle temiz bir gelecek arıyoruz. Ölüm yıldızları yerine uzayda kalıcı olmak için yakıt depoları, onarım robotları gibi gerçekçi altyapılar planlıyoruz. Masal gerçeğe yol gösteriyor. İşte Star Wars efsanesinin gücü bu. Hayal kurduruyor ve bilime yol gösteriyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki bölümde bu alanlardan hangisinin derinliklerine inelim? Uzayın geleceği olan iyon ve nükleer itki sistemlerini mi konuşalım, yoksa giderek hayatımıza giren droidlerin ve yapay zekanın etik sınırlarını mı? Seçim sizin, yorumlarda buluşalım.